Geçmişteki harekatlarda çoğunlukla birbiri üzerine binerek harekat icra edilirdi. Neydi bu birbirinin üzerine bindirme? İşte önemli bir tepe. O bölgeye hava hücum harekatı icra edilir. Orası alınır, orası temizlenir, oraya yol açılır. Ondan sonra bir sonraki tepeye. Yani bloklar halinde gidilirdi. İlk defa bu harekatta çok derinlikteki bir yere gidilip 3 noktadan, yani en alttaki nokta, şey gibi düşünün, bir üçgen düşünün şöyle arkadaşlar. Üçgenin en altındaki nokta, Gara'ya bakan tepeler. Bu tarafta Metina'nın alt kısmı ve Avaşin Basya'nın alt kısmı. Yani Zap bölgesinin neredeyse güneyi, doğusu ve batısına 3 önemli tepe alınarak içeri doğru vakumlanacak. İçeri doğru sıkıştırılarak temizlenmeye başlayacak. Geçmişte blok olarak aşağı doğru temizlik yapılırken ilk defa içe doğru bir harekat planlanmış ve o icra ediliyor. Haritada gördüğüm, okuduğum olay bu. Tabii bunu yapabilmeniz için güçlü bir hava hücum harekatı yapabilecek olan hava kuvvetlerine, yani hava unsurlarına ihtiyacımız var. Ateş destek unsurlarına ihtiyacımız var. Sahayı iyi gözlemleyecek olan ekipmanlara, muhabere vasıtalarına, lojistik destek vasıtalarına ve bunu icra edebilecek yetenekte sahayı temizleyecek profesyonel özel kuvvetler veya komando birliklerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğümüz bu unsurların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllardan beri, bu yıllar 20 yıla dayanmıyor tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayatı boyunca üstüne koya koya gelen bir ordu ve bu orduyla bu noktaya gelindi ve bugün de çok zor bir harekat başarıyla icra edildi. Şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar, yani Ukrayna Savaşı bir konvansiyonel savaş, çok doğru. Ama karşımızdaki örgüt bir terör örgütünden daha fazla silahlandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Yani karşınızda işte görüyorsunuz Ukrayna ordusuna verilen AT-4'ler, tank savar silahları, termal gece görüşler, uçak savarlar, modern telsizler ve modern silah ve ekipmanlar verilmiş durumda. Hatta uçak savar silahları dahil olmak üzere, uçak savar füzeleri dahil olmak üzere birçok ekipman var. Sayısal anlamda baktığınız terör örgütü dediğiniz 10-15 yıl oluşur. Bu örgüt silahlandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Ve o yüzden de açık alanda icra edilen bir operasyonun zorluğunu düşün, bir de bunu dağlık alanda düşünün. Bu dağlık alanda yapılan harekat, normal düzlük bir alandaki harekattan onlarca kat daha, onlarca kat çarpanla daha zor bir harekattan bahsediyoruz arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu böyle, hani nasıl dersiniz siz, tereyağından kıl çeker gibi başarmış olması gerçekten planlayanlara, icra edenlere, işte savunma sanayini bu noktaya getirenlere, siyasetçilere ve diğerlerine, her birine tebriki hak ediyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan üçüncü bir noktaya da geçmek istiyorum. Tabii bunların her biri birbiriyle ilişkili. Yani Ukrayna Savaşı, aşağıdaki bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon faaliyetleri. Savunma Sanayi Başkanı çok ilginç bir açıklama yaptı dün. Belki dikkatinizi çekmiştir, yani dün diyorum ama işte bunun yayınlanmasına geçen sürede belki 2 gün, 3 gün oldu. Savunma Sanayi Başkanı bütün savunma şirketlerine bir duyuru yayınladı. Ve dedi ki dünyadaki emtia, yani bu savunma sanayinde kullanılan malzemelerden bahsediyoruz. Bu bazen çelik olabilir. Çok değerli çeliklerden bahsediyoruz. Namluda kullanılan çeliklerden bahsediyoruz. İşte alüminyumdan bahsediyoruz. Bazen işte savunma sanayindeki hava motorlarında kullanılan, uçak motorlarında kullanılan özel ekipmanlardan bahsediyoruz. Bunların stoklanması ve bu alımların depolara şimdiden alınması ile ilgili bir uyarıydı bu.
gördüğüm kadarıyla dünyada başka bir şey var. Yani savaşlar birbiri arkasına devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu savaş sanayinde kullanılan, savunma sanayinde kullanılan, öyle düzelteyim, savunma sanayinde kullanılan bu ekipmanlar çok daha değerli bir hale gelmiş durumda. Yani şey gibi düşünmeyin, yalnızca enerji, petrol, doğalgaz gibi düşünmeyin. Bu malzemeler de çok önemli bir noktada. E, Geçen günlerde bahsetmiştim. Türkiye'de geçmişte namlu dahil olmak üzere makine kimya endüstrisi özellikle top namluları, tank namluların bir kısmını üretiyordu. Ama tabancasından tutun tüfeğine kadar ki birçok malzeme yurt dışından alınıyordu. O zaman sormuştum arkadaşlara, yani neden hani bu kadar büyük bir sanayimiz var, neden bunu üretmiyor dediğimde bana şunu söylemişlerdi. Burada fizibilite çok önemli. Belli bir sayının altında olduğunda bunu üretmenin maliyeti çok ağır. Bu maliyeti de bunu talep eden şirketler karşılayamaz. Belli bir sayının üstüne geldiğinde ancak biz bu üretim yapabiliriz diyordu üretici şirketler, Türkiye'deki çelik üreticileri. Türkiye'deki hem tüfek hem tabanca ve diğerleri, av tüfeği dahil olmak üzere belli bir sayının üzerine çok çıktıkları için artık Türkiye'de bütün bunlar hepsi üretilmeye başlandı. Namlu dahil olmak üzere. Arkasından çok önemli bir malzeme daha vardı. Bu araçların zırhlarıyla ilgili. Bu zırhlar yurt dışından getiriliyordu. Daha sonra OYAK bir karar aldı. Ben OYAK'ı bu anlamda çok tebrik ediyorum. Yani Silahlı Kuvvetler'de bulunduğumda da üyesi olduğum, hala üyesi olduğum kurumu tebrik ediyorum. Çok stratejik bir karar aldı. Ve bu çelik üretimiyle ilgili çok önemli bir fabrikayı satın aldı. Bu fabrikayı satın almasıyla beraber o çeliğin üretiminde kullanılan teknolojiye de sahip olmuş oldu. Ve hem aldığı fabrikayı, yurt dışındaki fabrikayı işletmeye devam ediyor, hem de Türkiye'de, Manisa'da o fabrikanın bir benzerini kurarak şu anda bildiğim kadarıyla büyük bir oranda karşılamaya başladılar. Türkiye'deki üretilen zırhlı araçların, bu işte zırhlı personel taşıyıcılardan bahsediyoruz. İşte hani siz bildiğiniz için söylüyorum, FNSS'nin, Ejder Yalçınlar'ın, BMC'nin ürettiği o bütün zırhlı araçların zırhlarını üretmeye başladılar. Bu da çok önemli bir olaydır arkadaşlar. Yani zaman zaman hep motor diye konuşuyoruz ama evet, bir motoru bir şekilde onarırsınız, yaparsınız ama çeliği üretemediğiniz müddetçe, o kalıbı oluşturamadığınız müddetçe yapacağınız çok da fazlasıyla bir durum yok. Motorda da çok önemli bir yere gelindiğini görüyorum ben. Yani bugün bir kez daha dikkatimi çekti. TEİ'nin başkanı, motor üretenin başkanı, 2023'te Gökbey'in artık sertifikası alınmış motorunun Gökbey'de uçurulmaya başlandı. Bakın şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani motoru üretiyorsunuz, bunun sertifikasını almak için başvurular ve zaman çok daha uzun bir zaman geçiyor. Askeri araçlarda bu sertifika süreleri daha az olabiliyor ama bunu bir sivil versiyonu yapıp satmak istiyorsanız üzerindeki koyduğunuz bütün malzemelerin sertifikasyonu almak zorundasınız. Bu sertifikasyonların maalesef yurt dışından alındığını unutmayın. Bunun da belli bir süresi var. Hani motor yapılmıştı, evet motor yapıldı arkadaşlar ama sertifikasyon süresi maalesef birkaç sene sürüyor. 2023 yılında muhtemelen onun da söylediği gibi bitmiş olacak. Yani zaten helikopter motoru yapılmıştı, bunun sertifikasyon süresi bitmiş olacak. Çok ilginçtir. Onun dışında da bütün jet motorları Türkiye'de artık üretilecek aşamaya geldik dediler. Bu da çok önemli. Bizim en büyük sıkıntımız bir tanesi uçak ve helikopter motorlarını üretememekle ilgiliydi. Bu da şu anda aşılmış gözüküyor. Yani bunu aşabilmiş olmak demek, bırakın, çünkü ilginç bir şey söylemişti TEİ'nin başındaki Akşit Hoca. Uçak motorunu yapmaya başladığınız andan itibaren aslında gemi motorlarını da yapabilirsiniz demişti. Gemi motorlarını yapıyorsanız tank motorlarını da yapabilirsiniz. Yeter ki bunun versiyonları için izin verilsin. Çünkü sistemdeki yalnızca yönlendirme sistemleri birbirinden farklı
Bu sistemi çözüyorsanız, bu sistemi başarabiliyorsanız bunun farklı versiyonlarını yapabilirsiniz demişti. İşte biliyorsunuz uçakta kullanılan motorun bir kısmı gemide kullanılıyor, gemide kullanılan tanklarda kullanılıyor. Özellikle M1 Abrams tankların motoruna bakarsanız aynı MAN-TT ile yapılan motorlar olduğunu görürsünüz. Buradaki bütün handikap bitti arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım üzülerek bazen sorular soruyor. Altay tankının Mayıs ayında prototipine takılıp artık testlerine başlanıyor. Hangisinin testlerine başlanıyor bir kez daha söyleyeyim. Yerli üretilen motorun testleri Altay tankına monte edilerek başlamış olacak arkadaşlar. İçiniz inşallah bu akşam biraz daha rahat atarsınız. Böyle bir paket yapmaya çalıştım. İsterseniz görüşlerinizi yazarsınız. Hangilerini daha derinleştirmemi istiyorsanız onları aşağı doğru çekerek yapayım. Bir beyin fırtınası yaptık sizinle beraber. İnşallah başarılı.